Merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 Şubat'ta gerçekleşecek olan Başak Dolunay'ından bahsetmek istiyorum size. Fakat önce Dolunay yorumlarına geçmeden önce bir kampanyam var. Bundan bahsedeceğim. Instagram adresinden bu konuyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Astrolog Zehra Yağmur Instagram hesabım. Aynı zamanda aşağı yorumlara yazabilirsiniz yine danışmanlık için. Ama önce kampanyamdan bahsedeyim. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte 1300 TL arkadaşlar. Evet, daha geçen ay 1000 TL'den devam ediyordum. Fakat piyasanın zaten çok da altındayım. Ama birçok kişi isteyen birçok kişi bundan hala daha yararlanmaya devam edebilsin diye cüzi bir miktar artırmaya gittim. Konuyla alakalı zaten telefon numaramı da bırakıyor olacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle gelelim Dolunay yorumlarına. 24 Şubat'taki Dolunay'ın genel etkilerinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Tabii ki bir Adige sabit yıldızımız var bu Dolunay'da. Güçlü bir iradeyi, güçlü bir karakteri aynı zamanda yansıtıyor bu yıldız. Tabii ki net kararlı duruşlarımız, net kararlı tavırlarımız aslında bize bu Dolunay'da başarılı çıkmamıza sebebiyet verecektir mutlaka. Satürn etkisi olan bir Dolunay, aynı zamanda Jüpiter'in yine bir etkisi var üçgençi ile birlikte. Bunlar da yine Dolunay'a etki edecek açılarımız. Şimdi burada aslında şöyle bir durumdan bahsediyor. Uzun zamandır var olan bir şey olabilir hayatımızda ve böyle bir fırsat gibi ama nereden çıktığını da anlamadığımız bir fırsat gelebilir hayatımıza Jüpiter'le birlikte. Fakat bu durum Ay Başak'la tabii ki Dolunay'da etkili olan o Başak Burcu'yla birlikte biraz böyle kaygı, endişe, ay nereden çıktı şimdi bu, nasıl yapacağım, nasıl, hadi plan program değiştirelim. Bazı planlarımız vardı, programlarımız vardı. Bunları yani şimdi nereden çıktı durduk yerde falan dediğimiz ama aslında bir fırsatın da olduğu bir noktada olduğunu gösteriyor. Tabii ki tabii ki o sabit yıldızı da kullanıp net, kararlı ve güçlü duruşumuzu sonuna kadar koruyabilirsek eğer, bu konuya yeni gelen o fırsatı hemen hayatımıza kabul edip adapte olursak eğer çok da aslında güzel olabilir. Koşullar şartlar değilse de biz net ve kararlı tutumumuzda devam edelim. Aynı zamanda gelen o fırsatı hemen değerlendirip adapte edelim hayatımıza, kabul edelim aslında. Bundan bahsediyoruz. Şimdi öncelikle Koç burcu, yükselen koçlardan bahsetmek istiyorum. Yükselen koçların 6. evinde gerçekleşiyor bu dolunay ve burada baktığımızda tabii ki iş ve sağlık konuları, iş yeri ve sağlık konularıyla alakalı uzun zamandır aslında var olan bir düzen var, iş ve sağlık konuları günlük rutin hayatımızda yine. Özellikle sağlıkla alakalı belki ihmal ettiğimiz bir şey varsa, işte uzun zamandır bazı ağrılarımız var ama bir türlü hastaneye gitmiyorsak, bir doktora görünmüyorsak, artık burada aslında gitmemizin vaktinin geldiğinden bahsediyor bu dolunay. Tabii ki farklı bir tedavi uygulanabilir ya da hani uzun zamandır uyguladığımız bir şey var ama belki sonuç alamıyoruz. Hala daha devam ediyoruz ve farklı bir tedavi yöntemi var karşımızda. Tabii ki bunu hemen alıp hayatımıza adapte etmeliyiz. Burada aslında önemli olan şu ki bunu çok çabuk aslında adapte etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda burada net ve kararlı durmalıyız. İşte nereden çıktı bu tedavi, işte alışmıştım eskisine, bu ilaçlar ağır mı gelecek ya da ne bileyim bu diyet fazla bana, işte dediğimiz böyle kaygılandığımız, mızmızlandığımız bir noktada aslında. Ama işte bu kaygı ve endişeye hiç kapılmadan hemen plan programlarımızı revize ederek bu yeni fırsata adapte olalım, yeni tedaviye adapte olalım. Aynı zamanda tabii ki yine iş yeri konularıyla alakalı. İşte işten çıkartılabiliriz, işten kendimiz istifa edebiliriz. Yeni bir iş teklifi alabiliriz. Yani şu an mevcutta bir işimiz var ama farklı bir yerden çok daha güzel bir iş teklifi alabiliriz. Ama bu bizim günlük rutinimizi değiştiriyor olabilir. Ve günlük rutinimizi değiştirdiği takdirde yani işte ne bileyim bu iş yerim evime yakında. Şimdi orası çok uzak. Ne yapacağım? Nasıl gideceğim? Evet işte maddi olarak güzel ama hani neden? Dediğimiz bir noktada aslında. Ve burada baktığımızda tabii ki bunu da yine kabul edip mızmızlanmadan, kaygılanmadan hemen böyle planlarımızı revize etmemiz gerektiğinden bahsediyoruz burada Koç burçlarına. Bununla birlikte bir baktığımda şöyle
Yani burada kaygı enerjisini aslında günlük rutinimizde de hani karşılaşabiliriz. Çalışmıyoruz, iş hayatımız yok, sağlıkla alakalı bir problemimiz de yok. O zaman hani günlük rutinimizde çıkan ekstra bir durum var. Evet, bizim için iyi ama biraz böyle kaygı, endişe yaratıyor olabilir. Onları da hemen yine adapte etmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Umarım çok güzel bir dolunay geçiririz. Şimdi bir de boğa yükselenlerime bakmak istiyorum. Yükselen boğalarımın 5. evinde gerçekleşiyor bu dolunay. Ve tabii ki 11. evde bir Satürn var. Yine 1. evde bir Jüpiterleri var. Aldığı etkilerle birlikte. Tabii ki gelecek planlarımızla alakalı bazı planlarımız var. Yani gelecek planlarımız var ve bunların dahilinde bazı işte sorun, problem gibi gelen ama aslında fırsat olan bazı durumlar var. Bu ne olabilir? Tabii ki 5. ev olduğu için ilişkiler, evlilikler, çocuk, hobiler, bunların hepsi aslında bu konularla alakalı fırsatlar aslında bize biraz böyle problemmiş gibi karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki bu işte ilişkilerdeki bazı patlak veren sorunlar olabilir. Ve hani tam evlenecektik, yani nereden çıktı bu sorun dediğimiz, hemen çözmemiz gereken aslında. Yani çözersek zaten sağlamlaştırmış oluruz. Bundan bahsediyor burada. Aynı zamanda yine çocuklarımız işte ergenliğe giriyor olabilir, sorun ve problemleri var. Onları yine çok da uzatmadan hemen çözümlesek çok daha iyi olur. Aynı zamanda tabii ki yeni bir ilişki gelebilir, ilişkimiz yoksa ve hani hiç biz ilişki bekleyen bir insan değildik. Nereden çıktı bu ilişki dediğimiz bir noktadayız. Yani bu kaygı, endişeleri buradan yaşıyor olabiliriz. Bunlar da yine söz konusu. Tabii ki sürpriz bebek haberleri de gelebilir ve hani hiç bebek düşüncemiz yoktu. Nereden çıktı bu bebek dediğimizde noktada olabiliriz. Ve hemen onların bir gelecek planlamalarını revize ettiğimiz bir noktada olabiliriz. Ama sorun değil. Dediğim gibi kaygıya, endişeye yer vermeden hemen planlarımızı revize edelim. O planlarımızın içine yeni gelen şeyi de adapte edip bu şekilde devam edelim. Yok saymayalım. Bu çok daha doğru bir sanırım planlama olacaktır. Şimdi artık umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz. Şimdi artık ikizler burcuna geçmek istiyorum. İkizler yükselenlerimi, ikizler burçlarımı neler bekliyor baktığımda tabii ki 4. evinde gerçekleşiyor bu dolunay ve tabii ki aile ile alakalı, yuva ile alakalı bazı sorun ve problemmiş gibi duran ama aslında bir fırsat olan noktada olduğumuzu görüyoruz. Tabii ki 12. evde Jüpiter, 10. evde bir Satürn var. Aslında bu ev, yuva, işte aile sorunları yani burada sebep değil de aslında sonuç gibi karşımıza çıkıyor. Ne olabilir? İşte iş yeriyle alakalı problemlerimiz var. Taşınmak işte çok önemli. İş değiştirmek istiyoruz ve bu şehir dışında ve biz taşınıyoruz gibi. Yani aslında asıl sorun evle alakalı değil de işle alakalı. Ama hani yine fırsat da oradan geliyor aslında. Yani işte iş değiştirme fırsatı da oradan geliyor. Sonucunda da ev değiştiriyoruz, taşınıyoruz gibi bir konu olabiliyor tabii ki. Yani ne olabilir? Ev, alım, satım, işte taşınma, tadilat, tadilat, tamirat belki çok şey olmayabilir ama daha çok böyle taşınma ve hani ev alım satımları durumları söz konusu olabilir. İşte iş aramak, iş arıyorsak iş bulmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Tayin, terfi durumları söz konusu olabilir eğer bekliyorsak. Bunlar da yine aslında bu dolunayın ikizlerime getirecek olanları tabii ki. Kaygı enerjisine girmeden, yani işte planlar gayet iyiydi, hani işte işimiz gayet iyi gidiyordu falan dediğimiz, nereden çıktı şimdi bu iş değişikliği, nereden çıktı şimdi bu işten ayrılmak ya da yeni bir iş teklifi nereden çıktı dediğimiz noktada olabiliriz. Ama yani bunu da adapte etmemiz gerekiyor hayatımıza bir şekilde. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz ikizler arkadaşlarım. Şimdi gelelim yengeçlerime. Yengeç ve yükselen yengeçlerimden bahsedeceğim. 3. evine gerçekleşiyor bu dolunay ve buna baktığımızda tabii ki yani eğitim, sınav, işte vize finallerimiz olabilir ya da ekstra farklı sınavlar, KPSS vesaire, nasıl ne varsa yani önümüzde. Bu tarz sınavların aslında dolunayı diyebiliriz buna sizin için. Çünkü hani özellikle işte eğitim hayatına devam eden yengeç yükselenlerim için bunları tabii ki gösteriyor. Aynı zamanda eğitim hayatının işte son demlerindeysek akademik alana girişle anlamında
Çok güzel bir yine dolunay olacaktır bu. Yine yurt dışı ile alakalı planları ve programları olan yengeç yükselenlerim için de bu geçerli. Bu dolunay yine onların da dolunayı olacaktır. Şimdi şöyle bir durum söz konusu burada. Tabii ki evet, bu konularla hayatımızın içerisinde bazı bu konularla alakalı planlarımız var, evet, ama ekstra bir durum daha ortaya çıkıyor aslında ve bu sanki planlarımızın içerisine dahil olmaya çalışıyor gibi, ama biz de hani zaten yeterince sorumluluğum var, zaten yeterince yüküm var. Nereden çıktı şimdi bu dediğimiz bir noktadayız, ama kaygıya, endişeye yer vermeden, çok da mızmızlanmadan bir an önce onları da işin içine katmamız gerektiğini söylüyoruz. Örneğin işte unuttuğumuz bir sınav olabilir, son dakika çıkmış olabilir. Hemen adapte olalım. Zaten yeterince emek veriyoruz bu konuyla alakalı, yapabileceğimizi düşünüyorum. Ya da işte ne bileyim, vize pasaportumuz hazırdı, yurt dışına gidecektik ama ekstra bir şey daha istediler, bir belge daha istediler. Bu da aslında bizim işimizi kolaylaştıracak, gelecekte yani işte ne bileyim oraya gittiğimizde işimizi kolaylaştıracak bir durum, ama işte öncesinden istediler, bir anda pat diye çıktı falan gibi oldu. Yine bunu da hemen adapte edelim diyoruz. Kaygılanmadan, endişelenmeden, mızmızlanmadan harekete geçelim. En iyisi bu olacaktır diye düşünüyorum. Yine baktığımızda Aslan yükselenlerime, umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz yengeç arkadaşlarım. Aslan yükselenlerime geçmek istiyorum artık. Aslan yükselenlerimin 2. evinde gerçekleşiyor bu dolunay ve tabii ki yatırımlar, alacak verecek, prim, tazminat, ikramiye gibi konularla alakalı olacaktır. Yani biraz da tabii ki gelir arttırmakla alakalı olacak bazı konularımız olacaktır. Oluyordur mutlaka hayatımızın içerisinde ve bunlarla alakalı bazı planlarımız var zaten bizim hali hazırda. Ne bileyim işte beklediğimiz bir kredi vardı, çıkmasını bekliyorduk ya da birinden alacağımız bir alacağımız vardı, onu bekliyorduk ya da işte yine aynı şekilde hani karşımızda vereceğimiz bir borç yani vardı, yine onu bekliyorduk gibi bir plan dahilinde, ama pat diye ekstra bir şey çıktı. Ne bileyim işte bize borcu olan kişi bize bunu veremedi. İşte kredimiz onaylanmadı. Beklediğimiz tazminat bir türlü yatmadı. Bir şey oldu ama ekstra bir şey daha çıktı. İşte yani ekstra bu şey bu aslında. Baktığımız aslında şunu söylüyor. Çok da etraftan beklentiye girmeden zaten biz bunu halledebilirdik. Biz ekstra beklentiye girdik gibi duruyor aslında burada. O yüzden çok da hani halledemeyeceğimiz bir şey değil. Halledebiliriz. Çünkü ekstra fırsatlar da var. Yani ne bileyim işte kredi onaylanmadı ama işte alacağımız olan kişi verdi ya da alacağımız olan kişi vermedi ama biz çok uyguna bir kredi bulduk gibi ya da başka birinden borç aldık gibi. Ya da tazminatımız yattı bir anda gibi yani bu tarz işte ya da işte o borçla alakalı bir yapılandırma çıktı aslında gibi bir durum aslında. Yine yatırım yapmak için işte bir fırsat doğdu karşımıza. Yani yatırım düşüncemiz vardı ama bir türlü bir şey bulamıyorduk. Yine buradan da bir fırsat doğdu gibi düşünebiliriz. Bu durum yine de bizi bir kaygı ve endişeye sürüklüyor mu? Evet, sürüklüyor hani bu dolunay bazında. Fakat işte burada çok da kaygılanma, endişelenme, işte panik yapma durumlarına girmeden sakin kalarak planlarımızın içerisine bunu da dahil ederek devam etmemiz gerektiğinden bahsediyor aslında bu dolunay. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Aslan yükselenlerim. Şimdi gelelim, umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz. Şimdi gelelim Başak yükselenlerime. Tabii ki Başak yükselenlerimin kendi evinde gerçekleşiyor bu dolunay ve özellikle işte evlilik konuları tabii ki gündemde olacaktır bu dönemde. Bazı teklifler, ilişki teklifleri, ortaklık teklifleri, yani aşk ve ortaklık konusunda bazı durumlar söz konusu olacaktır. Tabii ki bu evliliği bitirmek de olabilir, evliliği başlatmak da olabilir, ortaklığı bitirmek de olabilir, ortaklığı başlatmak da olabilir. Bu tarz teklifler karşımıza çıkabilir tabii ki. Sorun değil. Yani bu şöyle ki tabii ki biraz negatif konular sonuçta, hani o ayrılık yani evliliği bitirmek veya ortaklığı bitirmek konuları biraz negatif konular ve siz de hani bu tarz konularda hemen sorun çözülsün, hallolsun istersiniz ama
Evet, kaygılandırıyor bu durumda sizi ama yine de problem değil. Bu sizin için hayırlı bir durum çünkü yani o evlilik artık bitmesi gerekiyorsa belki de bitmeli ya da ortaklık bitmesi gerekiyorsa bitmeli ya da yine başlaması gerekiyorsa belki de başlamalı. Karşıdan daha çok aslında teklif geliyor gibi, bu teklifi hani değerlendirmek aslında size düşüyor gibi duruyor. Ve gayet de güzel yani bu teklifi gayet de değerlendirin. Eğer boşanma teklifi ise de veya ayrılığı bitirme ortaklığı bitirme teklifi ise de yine bunu da değerlendirmeniz gereken bir dönem gibi duruyor açıkçası. Buna adapte olup hani hemen hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor aslında. Çünkü bunlar her zaman hayatın içerisinde var. Çok da iyi oluyor. Belki de uzun zamandır aslında var olan problemlerin nereden kaynaklandığını bilmiyordunuz. Burada öğrendiniz diye düşünüyorum. Yine de dediğim gibi hani nereden çıktı bu şimdi dediğiniz bir noktada olsanız bile biraz kabullenmek gerekiyor sanırım. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir dolunay getirirsiniz Başak yükselenlerim. Şimdi gelelim terazi yükselenlerime. Terazi yükselenlerimin tabii ki baktığımızda 12. evinde, yani çok da güzel bir ev değil tabii ki. Ve hani Satürn 6. evden zaten ilerliyor. Sağlıkla alakalı belki uzun süredir beklettiğimiz bazı işte yani rahatsızlıklarımız vardı. Bu konular gündeme geliyor olabilir. Kredi, borç, işte ne bileyim günlük rutinde iş yeriyle alakalı yine problemler söz konusu olmuş olabilir ve bunlarla alakalı ekstra bir durum daha çıkıyor gibi duruyor aslında. Evet, bunlar biraz kaygılandırıyor sizi ama yine de adapte olmak gerekiyor. Hemen aslında çözümünü de içerisinde barındırdığı için buraya adapte olmak gerekiyor açıkçası. Yani çok kaygı endişeye girmeden daha sakin kalarak hareket etmek gerekiyor. Yine böyle başkalarının sorumluluğunu almak gibi durumlar da olabilir. Yani burada belki hani sağlıkla alakalı dedim ama günlük rutinimizde, yani günlük rutinimizi etkileyebilir ve başkalarının sorumluluğunu aldığımız için mesela günlük rutinimiz etkileniyor olabilir. Ne bileyim işte anne, baba, kardeş ya da etrafımızda kim varsa onların sorumluluğu ya da ne bileyim yeğenimize gün içerisinde 2 saat bakmak zorunda kalmak gibi mesela. Yani günlük rutinimizin etkilendiği, maddi manevi olarak da biraz hani bizden destek beklendiği bir dönemdeyiz. Ama dediğim gibi yani bunlar da kötü durumlar değil. Hani o sorumluluğu da almak gerekiyor bir şekilde. Destek olmak gerekiyor diyebiliriz aslında. Tabii ki burada işte açık rakipler, hani açık düşmanlar, rakipler konusunda da yine aslında hani biraz şanssızız. Çünkü bunlar açık rakip veya açık rakip veya açık düşman değil. Daha çok gizli düşmanlar olabiliyor. O yüzden hani onlara da dikkatli olsak yani dikkatli olmak iyidir diye söyleyebiliriz. Yani bunlar çıkıyor aslında meydana. Evet, gizli bir şekilde düşmanlık ediyorlardı ama belki burada açığa çıkıyorlar. Fark ediyoruz ya da anlıyoruz. O konuda da yine kötü değil yani sonuçta fark ediyoruz. O yüzden hemen kaygılanmayalım, endişelenmeyelim. Biz emeğimizi veriyoruz zaten. Sorumluluğumuzu da alıyoruz. Sorumluluk aldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok, sorun yok, hiçbir şey olmaz. Umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz diyorum terazi arkadaşlarım. Şimdi geliyorum akrep yükselenlerime. Akrep yükselenlerime baktığımda tabii ki 11. evinde gerçekleşiyor bu dolunay. Ve burada gelecek planlarıyla alakalı zaten bir kaygı yaşıyorduk bir süredir ve burada aslında bir tık daha fazlalaşıyor gibi. Çünkü hani zaten kaygı içeren bir dolunay ve 11. evde olunca gelecek planlarıyla alakalı kaygılar yaşamaya devam ediyoruz. Daha önceden zaten yaptığımız bazı eylemler vardı. Çok etkisi yaratan eylemlerdi. Derken burada aslında evlilik ve hani özellikle çocuklarla alakalı, hem evlilik hem de çocuklarla alakalı bazı durumlar söz konusu. Burada aslında ekstra hani nereden çıktı şimdi bu dediğimiz bazı durumlar yaratıyor. Evlilik ve çocukla, ilişkiler ve çocukla alakalı. Ama burada da hani yine sorumluluk almak gerekiyor ve mızmızlanmamak gerekiyor açıkçası. Çünkü daha önce de bunun kararını biz verdik açıkçası. Hani belki hani bize dur yapma dediler ama biz yapmak istedik. Doğru bir karardı. Şimdi burada da hani sorunlar ve problemler bir şekilde çıkıyor. Ama bunların bir anlamda da fırsat olduğunu bilmek lazım belki de uzun vadede. O yüzden o sorun ve problemleri hızlıca çöz. Kaygı endişeye kapılma.
Planlarını ona göre yap. Gelecek planlarını buradaki o sorunun da çözümünü içerisine koyarak yap. Hiçbir sorun çıkmaz diyor aslında. Tabii ki burada hani sürpriz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Aşk, evliliklerle alakalı. Aynı zamanda çocuklarla alakalı sürpriz bir bebek haberi veya çocuğumuzun bilmediğimiz bir sorunun sürpriz bir şekilde karşımıza çıkması gibi sorun ve problemler olabilir diye düşünüyoruz. Dediğim gibi mızmızlanmayalım, kaygı enerjisine girmeyelim ve umarım çok güzel bir dolunay geçirelim diyorum akrep arkadaşlarım. Şimdi gelelim artık yay yükselenlerime. Yay yükselenlerime baktığımda tabii ki 10. evinde gerçekleşiyor bu dolunay ve 10. evdeki bu dolunay tabii ki işle alakalı bazı durumlar yaratacak. İşte tayin, atama, terfi, şehir değişikliği, taşınma gibi, yani işte şehir dışında bir işe girip oraya doğru taşınmak gibi konular olabilir. Belki işte o iş teklifleri biraz bize kaygı getirse de, endişe getirse de, yani evet uzun zamandır bir işimiz vardı ve o iş iyi de kötü de bir şekilde devam ediyordu. Düzenimiz vardı, günlük rutinimiz vardı, düzenliydi, iyiydi. Yani bir şekilde sorun problemleri olsa da hallediyorduk gibi düşünüyoruz ama işte bir iş teklifi geldi. Çok da güzel, reddedemeyeceğimiz bir teklif. İnanılmaz iyi. Belki de CV'mize çok güzel şeyler katacak bir teklif. Belki de artık bunu kabul etmenin vakti gelmiştir diyor burada. Bu bağlamda aslında bu teklifi de kabul etsek iyi olur. Çünkü günlük rutinimize çok güzel bir fırsat şeklinde geliyor. Kabul edelim, kaygı, endişeye girmeden, nereden çıktı şimdi bu demeden, mızmızlanmadan hemen planlarımızı revize edelim ve adapte edelim, aslında hayatımızı senkron hale getirelim bu teklifi kabul ederek diye düşünüyoruz. Yani eğer burada teklif gibi değil de sadece hani bir iş bulduk, girdik, çalıştık, tayin olduk gibi, yani ekstra bir fırsat geliyor ve bunu hani kabul etmek tabii ki sizin elinizde ama ben kabul etmenizi tavsiye ederim çünkü çok da günlük rutininize katkı sağlayacak bir dolunay geliyor sizinle birlikte diyebilirim yay yükselenlerim. Umarım çok güzel bir dolunay geçirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi gelelim artık oğlak yükselenlerime. Oğlak yükselenlerime baktığımda tabii ki 9. evinde gerçekleşiyor ve eğitim ve sınav konuları yine gündemde olabilir. Eğer öğrenci olan oğlak yükselenlerim varsa tabii ki öğrenci ve hani artık sonuna gelmiş olanlar için de akademik anlamda bir gelişme söz konusu olabilir. Akademik alandan ilerleyen yine oğlak yükselenlerim için de yine bir burada gelişme söz konusu olabilir. Yurt dışı konularıyla alakalı bazı gündemleri olan oğlak yükselenlerim varsa yine bu konuyla alakalı bir gelişme söz konusu olabilir. Mahkeme alanıyla alakalı bir eğer bir hani gelişme bekliyorsak yine bu Başak Dolunay'ında 24 Şubat Başak Dolunay'ında gerçekleşebilir. Bunlar yine söz konusu olabilir. Burada tabii ki yani işte uzun süredir mesela bu konularla alakalı bir sorun problem varsa bunlar da çözülebilir ama ekstra bir sınav daha çıkması, ekstra bir yurt dışı ile alakalı bir belgenin daha istenmesi gibi durumlar da söz konusu. Ne olursa olsun aslında burada kaygı ve endişeye girmeden, mızmızlanmadan hemen adapte olup oraya yolumuzu açalım ve sorumluluğumuzu alalım o konuyla alakalı. Tabii ki akraba, kardeş, komşu konularıyla alakalı da yine sorunlar çıkabilir ama o sorunlar yine söylüyorum kaygı enerjisine girilmeden çözülmesi gereken sorunlar diyebiliriz aslında. Bununla birlikte şöyle bir baktığımda başka da oğlak yükselenlerim hakkında söylemek istediğim şey kalmadı sanırım. Kendinize çok iyi bakın. Dolunay sizin için de çok güzel geçer umarım diyorum. Şimdi gelelim artık kova yükselenlerime. Kova yükselenlerimin 8. evinde gerçekleşiyor ve tabii ki miras, ikramiye, prim, tazminat, işte bunların birçoğunun da ve kredi, tabii ki kredi konularıyla alakalı da yine çok da güzel fırsatları olabilecek bir durumda kova yükselenlerimin. Tabii ki bunları başta biz fırsat gibi görmüyor olabiliriz. Bekliyorduk gelmedi. İşte ya da oradan bekliyorduk başka yerden geldi gibi konular söz konusu olabilir. Yine tabii ki bunu gelen bir yatırım olabilir. Yani gelen bir para olabilir. Bir miras gelebilir. Bunu mutlaka bir yatırıma çevirmemiz gerekiyordu. O gelmedi, onu yatıramadık ama orayı kaçırdığımızı düşündük. Ama önümüze çok daha güzel bir fırsat çıkabilir. Yani
İşte ne bileyim bir miras bekliyorduk. Mirasın hesabımıza yatmasını bekliyorduk. O sırada çok da güzel bir ev bulduk. Hoşumuza gitti. Ama bir türlü miras yatmadığı için o evi alamadık. Olsun, problem değil. Çünkü işte aslında çok daha güzel bir ev bulmak mesela, hani o mirasın çok daha yani o düşündüğümüz ya da planladığımız, kafamızda kurguladığımız o eve değil de başka bir eve gelmesi, onun için aslında hayatımıza dahil olması durumu söz konusu olabilir. Fırsatlar geliyor. Gelmiyor değil. Sadece aman üf be nereden çıktı şimdi bu dediğimiz konularla alakalı biraz daha kaygı ve endişeye girmeden daha sakin, relax, zaten gelecek, zaten olacak moduyla aslında baksak çok da güzel olur diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir dolunay geçirirsiniz Kova arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi balık yükselenlerime baktığımda tabii ki 7. evinde gerçekleşiyor ve 7. ev biliyorsunuz evlilik konularıyla alakalı, işte ortaklıklarla alakalı bazı sorun ve problemler diyebiliriz tabii ki. Burada eşle ve hani evliliklerde bazı hayal kırıklıkları, bazı çözümlenemeyen bazı sorunlar, problemler, bunların aslında çözüme ulaşması durumu söz konusu olabilir. Tabii ki hani bu sorunun tekrardan gündeme geliyor olması bizim için biraz kaygı ve endişe yaratsa da o sorunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani durduğu yerde durmayacak mutlaka. Tabii ki pozitif anlamda bakacak olursak yeni evlilikler, yeni bir evliliğin başlaması, yani evliliğe karar verilmesi, ilişkinin başlaması, tabii ki bununla alakalı yine teklifler almak, ortaklıklarla alakalı yine özgürleşme veya işte yani bitirmek, yani ortaklığı bitirmek veya ortaklık başlatmak anlamında bazı tekliflerin de yine aslında gelmesi olabilir. Burada aslında yani bu dolunayın balık yükselenlerime söylediği şey aslında kendini tercih et. Yani eşle alakalı aranızda bir sorun varsa eğer, burada önemli olan şey kendimizi tercih ettiğimiz alan. Yani eğer ayrılmamız gerekiyorsa ve o ilişkiden özgürleşmek için belki de bu sorunun çıkması gerekiyorduya getiriyor aslında bu dolunay. O yüzden üzülmeyelim, kaygılı. Yani tabii ki mutlaka üzülürüz ama kaygı ve endişeye girmeden, yani işte ben şimdi ne yapacağım, çocuklar da var işte gibi alana girmeden ya da işte ne bileyim ortaklığı ayırırken yani şimdi ne yapacağım, bu kadar parayı nasıl ödeyeceğim ya da ne bileyim şimdi ne iş yapacağım gibi sorunlara ya da işte o kaygı enerjilerine çok girmeden, zaten bize bir fırsat gibi geldi, bu sorun değil. Yani bu bizim için aslında kaygı yaratıcı veya bir problem olarak değil de bir fırsat olarak görmemiz gereken bir şey diyor burada dolunay. Buna da dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Kaygı ve endişeye yer vermeden hemen o duruma, günlük rutinimizi aslında adapte edelim diye düşünüyorum. Balık yükselenlerim, umarım siz de çok güzel bir dolunay geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dolunay yorumlarım bu şekildeydi. Yine söylediğim gibi telefon numaramdan veya aşağıya yorumlara yazarak bana ulaşabilirsiniz veya Instagram adresinden Astrolog Zehra Yağmur. Oradan da yine bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık hakkında benden bilgi alabilirsiniz. Shopier hesabından kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Aynı zamanda telefon numaram üzerinden de benimle iletişime geçebilirsiniz diye söyleyebilirim. WhatsApp üzerinden yazarsanız çok daha güzel olur. Aramalara her zaman açamıyorum veya dönüş yapamıyorum ama WhatsApp üzerinden mutlaka mesajlarınıza dönüş yapabilirim. Danışanlarım ya da sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok güzel bir hafta, çok güzel bir ay geçirmişsinizdir. Hoşça kalın.